Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bu kanalı açtığımızdan beri paylaşmak istediğimiz lastikli toka yapılışını anlatmak istiyoruz. Scrunchie adıyla da görebileceğiniz ve yapılışı çok kolay olan bu lastikli tokaları yapabilmek için kumaş ve lastiğe ihtiyacınız var. İsterseniz evde kumaşınız yoksa eski bir kıyafetinizi keserek de kumaş yerine kullanabilirsiniz. Eğer bu bel lastiği dediğimiz lastiklerden de yoksa evdeki herhangi düz bir lastik tokayı da kullanarak yapabilirsiniz. Ben bugün hem düz lastikle hem de lastik tokayla nasıl bu tokalardan yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi 3 farklı lastikli toka yapacağız. İlki düz olacak, diğer ikisi de kuyruklu olacak. İlkiyle başlayalım isterseniz. Lastikli tokamın ana kumaşı için eni 10 cm, boyu 60 cm olan bir kumaş parçası kestim. Kestiğim kumaşı önce ikiye katlayarak başlıyorum. Bunun uzun kenarından dikiş makinesiyle geçeceğim. Alt ve üst kısımları boş kalacak. Siz isterseniz dikiş makinesi yerine iğne iplikle de dikebilirsiniz. Kenarını diktikten sonra kumaşı ters çeviriyorum. Bu ters çevirme işlemi sırasında isterseniz çengelli iğne kullanabilirsiniz. Direkt kendiniz de ters çevirebilirsiniz. Sadece biraz zorlayıcı oluyor. Şimdi kumaşın ana parçası hazır. Bundan sonraki aşamada lastikli tokaya çevirmek için içinden lastiği geçirmemiz gerekiyor. Ben lastiği bu kumaşın içerisinden geçirebilmek için ucuna bir çengelli iğne taktım ve o şekilde geçirdim. Lastiği geçirdikten sonra da şimdi iki ucu bir araya getirmek gerekiyor. Ben ilk önce lastikleri bir araya getirdim. Sağlam olması adına burada da dikiş makinesi kullanarak sabitledim. Sonrasında kumaşların iki ucunu bir araya getirmek gerekiyor. Burada da temiz bir görüntü elde edebilmek için kumaşları içe katlayarak birleştiriyoruz. Yine burada da ben dikiş makinesi kullanarak birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Ve ilk lastikli tokamız hazır. Kenarlarını biraz düzelttikten sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Şimdi ikinci tokamızı yaparken de ben lastik yerine bu sefer normal bildiğimiz lastikli toka kullandım. Ana kumaşımın ölçüsü yine aynı, 60'a 10 cm. Burada kumaşın uzun kenarından dikiş makinesiyle geçmeden önce lastik tokayı içerisine yerleştiriyoruz ve kumaşı ikiye katlıyoruz. Sonrasında lastik toka kumaşın içerisinde kalıyor ve etrafından yine uzun kenarından dikiş makinesiyle geçiyoruz. Alt ve üst kısmı yine boş kalmalı. Buradan kumaşı ters döndüreceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde lastikli toka oluşmuş oluyor. Sadece kumaşı ters döndürmemiz gerekli. Yine içerisinden geçirerek kumaşı döndürüyorum. Bu lastikli tokaya şimdi uzun bir kuyruk yapacağım. Bu kuyruk için ölçüm de 10 x 50 cm. Kuyruğu yapmak için de yine kumaşımı boydan ikiye katlıyorum. Bu sefer alt ve üst kısımları boş bırakmayacağım. Her bir kenarından dikiş makinesiyle geçeceğim. Sadece kumaşı döndürmek için ortasından bir boşluk bırakıyorum. Etrafından dikiş makinesiyle geçtikten sonra ortada bıraktığım boşluktan kumaşı ters çeviriyorum. Sonrasında burada da yine kumaşları içeriye katlayarak üzerinden dikiş makinesiyle geçiyorum ve boşluğu kapatıyorum. Kuyruğu da hazırladıktan sonra kuyrukla lastikli tokayı birleştiriyorum. Lastikli tokanın dikiş yerine kuyruğu yerleştirebilirsiniz. Böylelikle orası da kapanmış olur.
Kuyruğu yerleştirdikten sonra da düğüm atarak tokaya sabitliyorum ve ikinci tokamız da hazır. İsterseniz kuyrukların daha ince bir duruşu olması için üzerinden ütüyle geçebilirsiniz. Şimdi son tokamızın yapılışına geçebiliriz. Son tokamıza da ben bir öncekindeki gibi lastik toka kullanarak ana tokamı yaptım. İkinci aşama olarak burada farklı bir kuyruk deneyeceğiz. Bu kuyruk için ölçüm 10x30 cm. Diğerinden farklı olarak burada iki parçaya ihtiyacım olacak. Bu kuyruğu yapmak için ilk önce kestiğim kumaşın kısa kenarının orta noktasını belirliyorum. Sonrasında bu orta noktadan uzun kenarlara doğru 7 santimlik çapraz çizgiler çekiyorum. Bunu her köşede tekrarlıyorum. Her iki kumaşta da çizgileri çektikten sonra iki kumaşı üst üste getiriyorum. Ve bu çektiğim çizgileri üzerinden dikiş makinesiyle geçiyorum. Bir önceki kuyrukta yaptığımız gibi ortada bir boşluk bırakıyorum ki kumaşı ters çevirebileyim. Bir önceki tokada yaptığım gibi ana tokanın dikiş makinesi izi üzerinden kuyruğumu yerleştiriyorum ve düğüm atarak sabitliyorum. Ve 3 farklı lastik tokamızın da yapılışı bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi bir tane düz lastikli toka yaptık, 2 tane de kuyruklu model yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir ve açıklayıcı bir video olmuştur. Siz de en kısa zamanda evinizde kendiniz yapmayı denersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.